Merhabalar arkadaşlar, ben Ozan Kurzbay. Achtung, yine geldim. Evet, sizin için geldim. Mayday, mayday. Arkadaşlar, yayınıma hepiniz hoş geldiniz. Özellikle likelamayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Bakalım yarın gökyüzünde neler olacak görünüyor. Veri datalarında hemen açıyoruz karşımıza. Aynen. Yarın ayın 12'si ve bu gece saat 00:53'te Ay Toprağın kardinal burcu matematiksel olarak eksi Oğlak burcuna geçiş yapacak. Şimdi olay şundan ibaret. Bugün video eklendi. Kuzey ay düğümü min note artı matematiksel olarak artı. Onu kullanıp Oğlak burcunun yönetici gezegeni olan Satürn ile beraber Ay Oğlağı kullanıp Ay düğümünü kullanacaksınız. Artı. Satürn'ü kullanacaksınız. Eksi. Ay Oğlak'ta eksi. Siz kendi yaratıcılığınızı alıp mantığınızı bu iki eksi Ay düğümü artı köprüsüyle beraber yarın gerçeği inşa edeceksiniz. Güney Ay düğümünü. Bu yüzden astrolojide şöyle denir. Ay Oğlak burcuna geçtiğinde ticaret ön plandadır. Çünkü 10 numaralı evi temsil eder. Ticaret evini. Hemen görüyoruz orada Ayın Satürn'e olan kare açısını. Zorlayıcı bir gün olacak. Çünkü Oğlak, Toprak, Koç, Ateş. Ateş ve Toprak zorlayıcı bir kare açı olacak. Ancak dün itibariyle yukarıda Jüpiter gezegeni Yengeç burcunda şov yapmaya başladı. Bütün yaratıcı olayları, olasılıkları önümüze sermeye başladı. Çünkü Jüpiter'in görevi budur. Achtung. Yengeç eksi, Jüpiter artı. Eksinin içinde Jüpiter'in artısıyla yaratıcılığını ortaya kayıp mantıkla destekleyip Ay Oğlak mantığıyla kendi mantığını birleştirip Satürn'ü alıp Koç burcunda yaşam alanında aynen Kuzey Ay düğümü artı oraya tutunup inşa etmeye başlamanız gerekiyor bu gece itibariyle. Önce burada mantıklı bir inşaya başlayacaksınız. Bu zorlayıcı bir 2 gün olacak. Çünkü bu kare açı gerçekten zorlayıcı bir açı. Ama üstüne gidip de mantık çerçevesinde matematiksel olarak hareket ettiğinde o zorluğun sonunda çok güzel bir değer inşa etmeye başladığını fark edeceksin. Ama bunun için de Kuzey Ay düğümünü kullanmak zorundasın. O Başak burcunda. İyi organize olacaksın. Stratejik gideceksin. Ve önce değer katacaksın. Sonra değer bekleyeceksin. Mayday, mayday. Vermeden almak olmuyor. Aldın, verdin. Almadın mı? Demek ki stratejin yanlış. Organizasyonunu gözden geçir. Mayday, mayday. Achtung. Evet. O kadar ilginç bir gün yarın ama aynı zamanda çok olasılıkların olduğu bir gün. Onu nasıl değerlendireceğimiz tamamen size kalmış. Bakalım Güneş burcu Koç ve yükselen burcu Koç. Alçalan Yengeç olmaz oradan. 12 numaralı ev Balık, 11 numaralı ev Kova, 10 numaralı ev Oğlak. Ay yarın sizin 10 numaralı evinizde. Kariyer evinde inşa ettiğiniz değerler alanında. Bakalım tarot burada ne demekte? 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Ne diyormuş? Enerjinizi bitiren insanları daha fazla taşımayın. Taşırsanız sizin enerjinizden gider diyor. Yarın özellikle. Çünkü Satürn Koç'ta kare açı veriyor. Gördüğünüz gibi burada. Aha da şurada mouse'la gösteriyorum. Satürn kare açı veriyor.
o kare açı ancak senin kendini taşımana yeter. Başkasını taşırsan, o sana bir şey katıyorsa tamam. Ama katmıyorsa matematiksel olarak, tamamen matematik olarak bak göze. Matematiksel olarak sana bir şey katıyor mu? Hayır. O zaman ele. Aradaki duygusal bağı geç. Ele. Matematikle ilerle. Mantık ve matematikle. Aksi takdirde matematik tutmayacak. Çünkü Ay Jüpiter'le beraber çok güzel yaratıcılığını mantık çerçevesinde matematiksel olarak ilerletirsen kupaların prensi, kupaların kupaların kralı bütün matematiksel yaratıcılığını ön plana alabileceğini gösteriyor ve çok güzel bir şekilde savaş alanında resmen şov yaparsın Sayın Koç yarın. Bu da kendini ispatlamaktır. Yeteneklerinle kendini ispatlamak. Yarın etrafındaki kişilere dikkat. Seni aşağı çekmeye çalışacaklar. Senin enerjinden faydalanmak isteyecekler. Buna müsaade etmemen gerekiyor. Bu yüzden olaya tamamen matematiksel ve mantıksal olarak bakmak zorundasın Sayın Koç. Aksi takdirde enerjin yetmez. Ay Oğlağı 2 günü kaçırırsın. Mayday mayday. Achtung. Gelelim şimdi boğa burçlarına. Boğa burçları. Alçalan akrep. 8 numaralı ev yay. 9 numaralı ev oğlak. Yarın akademik eğitimler ya da uluslararası eğitimler, uluslararası ticaret, uluslararası globalleşme ve yaşam tarzına buna benzer değişikliklerin ön plana çıkacağı ve artık bunun için de bir şeylerin yapılması gerektiği bir 2 gün görünüyor. Bakalım boğa burçları yarın neler bekliyor? Sayın boğalar, sayın boğalar, yatırımlarda kazanç var. Sadece üstüne gitmen gerekiyor. Tılsımların dörtlüsü öyle diyor. Sadece üstüne gitmen gerekiyor. Achtung, dikkat. Ön yargısız bir şekilde saf matematikle gideceksin ve sabitliğini bırakacaksın. Boğa sabitliğini bırakacaksın. Boğa sabitliğini bırakmazsan ön yargıyla gidersin. Ben bunu zaten biliyordum. Ay Oğlak'ta senin element grubunun lider burcu Oğlak'ta. Yani her taraftan sürpriz gelişmeler olabilir. Sense boğasın, düz mantıksın. Çünkü toprak elementinin sabit burcusun. Mantık bu ya, matematik bu. Sabit, değişken, kardinal. Sen sabitsin, oğlak, kardinal. Onun sana getireceği her şeyi görmen matematiksel olarak imkansız. O yüzden ben biliyordum duygusunu bir kenara bırakman gerekiyor. Ki yatırımlardan istediğin kazancı çıkarabil. O dönebil. Aksi takdirde takılırsın. Hem de kendi duygusal saçmalıklarından dolayı takılırsın. Başka hiçbir şeyden dolayı değil. Sayın Boğa, yarın bunu baz alıp da hareket et. 2 + 2 = 4. Bitti. Gelelim şimdi İkizler burçlarına. İkizler burcu alçalan yay. 8 numaralı ev oğlak. Bu demek oluyor ki başkalarının kaynaklarına gidiyorsun sayın ikizler. Başkalarının kaynaklarına gidiyorsun ve bayağı bir araştırma yapman gerekiyor. Çünkü 8 numaralı evin sahibi akreptir. Ama sen de oğlak. Bakalım araştırıp başkalarının kaynakları üstünden kendi kaynaklarını nasıl yaratacaksın? Sayın ikizler, 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Diyor ki sayın ikizler, değersel maddi dengelerine dikkat et. Orada bir dengesizlik olacak yarın, bir dalgalanma olacak. Çünkü senin başkalarının kaynakları üstünden bir start vermen gerekiyor. Değnekleri asılı start vermen gerekiyor. Senin bir enerji çıkışı yapman gerekiyor ya. Ortaklaşa işlerde 8 numaralı evinde. Ve karşında rakipler olacağı için doğru zamanda doğru hamleyi yapman gerekiyor sayın ikizler senin yani. Sen bunu çok güzel bir şekilde kıvırırsın. Çünkü havanın değişkenisin. Sen herkesten önce bunu görürsün. Ama matematiksel, algoritmik çalışan o canın beynini çok iyi bir şekilde kullanman gerekiyor. Değerlerini iyi ayarla, hamlelerini iyi tasarla. Çünkü tek atış şansın var sayın ikizler yani.
Tek atış şansım var. O yüzden matematiksel hesabını algoritmik bir kusursuzlukta yap. Algoritmik bir kusursuzlukta yap. Bas run tuşuna. Sonuçta ne çıkıyor matematiksel olarak? Tık. Tamam. Onun dışında hiçbir şey yapmayacaksın abi. Onu da doğru zamanda yapacaksın abi. Achtung. Mayday mayday. Aynen. İyi araştır. Akrep demiştim ben. Aynen. Gelelim sayın yengeç burçlarına. 7 numaralı ev. Ciddi işler, ciddi ilişkiler. 7 numaralı ev. Ciddi işler, ciddi ilişkiler. Dananın kuyruğu kopuyor sayın yengeç burçlarında. Bakalım yarın sizi neler bekliyor. Hazır Jüpiter 1 numaralı evinde retrodan çıkmışken showtime sayın yengeç. It's a showtime. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart sayın yengeçler. Ne diyormuş? Sen de başkalarının sorumluluğunu yarın taşımayacaksın. Yasak. Aha bak burada. Yasak. Yasak. None. Yasak. Çünkü yaparsan ne olur biliyor musun? Aha bak burada. Dengesizleşmeye başlarsın. Çünkü senin 1 numaralı evin ve senin 7 numaralı evin. Yarın yapamazsın. Etrafındakilerin 1 numaralı ve 7 numaralı evi değil. Seninki. Ve gerekirse yarın başka tarafa gitmeyi bile, yer değişikliği yapmayı bile göze alman gerekiyor sayın yengeç. Ama bunu duygusal bir tepkiyle değil, tamamen mantıksal çerçevede yapman gerekiyor. Çünkü yarın duygularını zorlayabilirler. Senin değerlerinden kendilerine değer katmak için. Ama senin 7 numaralı evin, başkasının değil. O yüzden hem değerlerini hediye et, hem ondan sonra ben ceketimi alıp gidiyorum diye duygusal tepki ver. Evrenin dili matematik tutmaz. Lan diye kalırsın. O yüzden yapamazsın. Yasak. Aynen. Du musst es machen. You have to do. Gelelim şimdi aslan burçlarına. 6 numaralı ev. Organizasyonları gözden geçirdiniz mi sayın aslanlar? Doğru organizasyonu, doğru zamanda gözden geçirdin mi sayın aslan? Mayday mayday, mayday mayday. Gölgelerin gücü adına. Aynen. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Sayın aslanlar ne diyormuş? Abi yarını dünya enerji paylaşmama günü ilan ediyorum. Çünkü bugünün kartı tılsımların beşlisi. Yarın ay Oğlak burcunda ve Koç burcundaki Satürn'e kare açı yaptığı için herkesin yaşamsal alanındaki enerji sadece kendine mahsus. Bu kaçıncı burçta çıktı? Niye? Çünkü Plüton transiti Kova burcunda. Herkes kendi yetenekleriyle gidecek. Beraber gidebilirsiniz ama herkes kendi yeteneğinin karşılığını alacak. Hiç kimse bir başkasının yeteneğinin karşılığını almayacak. Ve senin sayın aslan yarın organizasyon evinde 5 numaralı ev, 6 numaralı ev pardon, bütün olasılıkları iyi değerlendirmen gerekiyor. Hangisi matematiksel ve mantıksal olarak sana doğru datayı verecek, doğru sonuca çıkaracak? Hangisi bunu yapacaksa o olasılıkla gitmen gerekiyor. Ve akış yarın hiç durmayacak diyor değneklerin sekizlisi. Hiç durmayacak. Bu yüzden o olasılık olmadı mı? Ya fault mu verdi data? At. Fault mu? At. Fault mu? At. Fault mu? At. True mu? Al, devam et. True mu? Al, devam et. Bitti sayın aslan. Yapacak hiçbir şey yok. Çünkü o zincirleme gidecek. Aynen. O yüzden false'a belki yolda true olur. Hayır. False'a false gider. Gelelim şimdi Başak burçlarına. 5 numaralı ev.
Yaratıcılık evi, evcil hayvanlar evi, hediyeler evi ve çocuklar evi. Bakalım Başak Burçları'nı yarın neler bekliyor? Başak Burcu 1, Başak Burcu 2 ve Başak Burcu 3. Ne diyormuş sayın Başaklara? Yarın özellikle şurada. Mantıkta kararsızlık yasak. Kararsız kalamazsınız. Kararsız kalmak gibi bir lüksünüz yok. Niye? Çünkü siz toprağın değişken burcusunuz. Ay toprağın kardinal burcunda, Oğlak'ta ve kare açı var. Hem kare açıda görmeyeceğin yerden gelebilir. Hem kare açı niye görmeyeceğin yerden gelebilir? Çünkü Oğlak'tan kardinalden geliyor. Bak hiç beklemediğin bir yerden gelebilir. Ve kare açı var. Hem görmediğin bir yeri hesaplayacaksın. Hem kare açıyla mücadele edeceksin. Heyecanlı olacaksın yarın. Hırslı olacaksın. Heyecanlı olacaksın. Kararsız olacaksın. O kararsızlığı bir kenara bırakman gerekiyor. Çünkü bir sayfa artık son aşamada lunk diye kapanıyor. Aha bak. Bir sayfa son aşamada long diye kapanıyor. Orada enerji çıkışı var. O enerji çıkışında senin özellikle Ay Oğlak Burcu'ndayken kararsız kalmak gibi bir lüksün yarın yok. Destek isteyenler, destek vermek isteyenler ki verecekler görünüyor. Destek vermek isteyenler verebilirler. Sıkıntı yok. Ama senin kararsız kalmak gibi bir lüksün de yok. Sayın Başak. Bitti. Gelelim şimdi terazi burçlarına. 4 numaralı ev abi. Güvenlik evi. Yengeç burcu tarafından yönetilir ama sizde Oğlak. Bakalım güvenlik evinde neler olacak? 4 numaralı ev aksı eşittir 10 numaralı ev aksı. 4 numaralı ev yengeç sahibi, 10 numaralı evin sahibi Oğlak. Sen 4 numaralı evdesin yarın. Güvenlik evi. Oradan kariyer evine bağlantı kurabilirsin. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart sayın terazi. Ne diyormuş? Risk zamanı. Değneklerin kralı. Risk ve aksiyon zamanı sayın teraziler. Hesabınızı çok iyi yapmanız gerekiyor diyor Azize kartı. Bu doğruyu ve yanlışı ayırma kartıdır zihinde. Hesabınızı çok iyi yapmanız gerekiyor ve ani olaylarla beraber Mars'ın giriş yapmasıyla beraber 4-10 aksında tam ortadan böyle bölünecek. Anla burada. Tam ortadan böyle ani bölünecek. Ne oldu? O düzen başka yere gidiyor. İnandığın bütün her şey. Toparlama peşinde koşturma sayın terazi. Toparlama peşinde koşturursan hiç risk almamış olursun ve risk almazsan no risk, no fun diyeceğim ama money. 4 numaralı ev çünkü. O düzen yıkılıp ani bir şekilde yepyeni bir düzene doğru gideceksin. O yüzden bir sonraki düzenin nasıl olması gerektiğinin hesabını çok iyi bir şekilde yapman gerekiyor. Sen bir sonraki hamlenin hesabını yapman gerekiyor. Bulunduğun noktanınkini değil. O nokta zaten gelecek sayın terazi. Bulunduğun noktanın hesabını yaparsan öbür tarafın hesabını yapamazsın. Achtung! Aynen. Net. Gelelim sayın akrep burçlarına. 3 numaralı. Düşündüklerin, yakın çevren ve kardeşlerin orada olacak. Dananın kuyruğu kapacak orada. Bakalım nedir ne değildir. Akrep burcu 1, Akrep burcu 2 ve Akrep burcu 3. Ne diyormuş? Sayın akrepler yakın çevre ve kardeşler ve düşündüklerini hayata aktarma evinde bütün olasılıkları değerlendirmen gerekiyor. Bütün olasılıkları bu mudur, budur diyene kadar bütün olasılıkları değerlendirmen gerekiyor. Sen de yarın terazi gibi
Yıkılan kule yeni bir aşamaya doğru geçiş yapıyorsun. Aynen. Yeni bir aşamaya, yeni bir level'a, yeni bir insan, yeni bir karaktere doğru geçiş yapmaya başlıyorsun. O olasılıkların hesabını iyi yap ki sen de yeni bir düzeni inşa etmeye doğru ilerle sayın Akrep Burcu nokta. Bulunduğun düzen hakkında hesap senin de yapma durumun yok. Terazide sonraya gidiyor, sen ondan sonra gidiyorsun. Çünkü terazide kart 3 numaralı kart. Bundan sonraki süreç kartı. Seninki şimdiki zaman kartı. Mayday, 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 mayday. Ona göre hareket edeceksin. Gölgelerin gücü adına. Aynen. Gelelim şimdi sayın uçan pisicikler. Değerler eviniz abi. Değerler evinizde dananın kuyruğu kopuyor. Bakalım nedir ne değildir. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş? Diyor ki sizin sancılı bir süreciniz var ama tatlı sancılı bir süreciniz. Küllerinizden doğuyorsunuz. Tatlı ve sancılı bir süreciniz ve o tatlı sancılı sürecinizden sonra değerlerim mi oğlum daha ne olsun? Aynen. Değerlerini fazlasıyla alacaksın. Hiç merak etme. Sen dümdüz böyle kaptır git. Yani dümdüz öyle kaptır git ve karşına otoriteler çıkacak. O otoritelerle nasıl diyalog kuracağın, ondan sonraki süreç içerisinde alacağın değeri ona göre yükseltecek. O yüzden mantıklı hareket et sayın yay. Birçok kişi der ki ama olmaz. Bırak Allah aşkına bırak. Bırak. Sen mantıklı ol. Mantıklı ol. Tıkır 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 oturt her şeyi. Ki o başkaları sonra sıkıntı çekmeyecek. Sen sıkıntı çekeceksin. Senin karşında otoriteler olacak. Bu gerekirse resmi evrakları imzalara kadar gider. Çünkü 2 tane resmi kart var burada. Mayday mayday. Dikkat et sayın yani. Gelelim şimdi Oğlak burçlarına. The One. 1 numaralı ev. Koç nerede bunlarda? 12 hayır. 2 numaralı ev Kova. 3 numaralı ev Balık. 4 numaralı ev Koç. 4 aksi sayın Oğlak. Mevzu oldukça ciddi demek oluyor bu. 1-4 aksi. Oğlak Burcu 1 numaralı kart, Oğlak Burcu 2 numaralı kart ve Oğlak Burcu 3 numaralı kart. Ne diyormuş sayın Oğlaklara? Hunharca saldıracaksın zihnine. Allah 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 Allah. Hunharca saldıracaksın zihnine. Lakin ancak ve ancak beklediğin şeyler beklediğin zaman gelmeyebilir. Gelmeme olasılığı çok yüksek, hatta ertelenebilir bile. O yüzden ben saldırıyorum ama karşılığını alamıyorum. Şimdi almayacaksın zaten, bir dur. Şimdi almayacaksın. Sen şu anda atış yapacaksın. Karşılık almayacaksın. Karşılık beklemeyeceksin şu anda. Sen bunun kafandaki noktaya atış yapmak zorundasın. Senin mantığın şu anda o şekilde ilerlemeli. Çünkü beklediğin şeyler erteleme alacaklar. Beklediğin şeyler önce gelsin garanti alayım sonra atış yaparım dersen o zaten tamamen mantıksız olur. Sen vermediğin neyi talep ediyorsun? Aynen. Matematiksel olarak imkansız. O yüzden sayın oğlaklar yarın 1-4 numaralı aks. En önemli akslar. 1-4-7-10 aksıdır. Seninki 1 ve 4. En önemli aks. Bu yüzden önce atış yap, sonra bekle. Bu net. Gelelim şimdi kova burçlarına. 12 numaralı ev. Bir şey kapanacak ama önce o geçmişi kapatırsan. Çünkü 12 numaralı ev geçmiş kartıdır. Arkadaki kart. 4 numaralı ev. 3 numaralı evde. Nasıl yani? Koç burcu. Onu soruyorum. Yükselen kova, 2 numaralı ev balık, 3 numaralı ev koç. Satürn 3 numaralı evde. Yakın çevre, kardeşler. Ve düşündüklerini hayata aktarma evi. Disiplinli bir şekilde aktarmak zorundasın. Ve Ay Oğlak'ta
unuttuklarını, vazgeçtiklerini, yapamadıklarını önüne getirecek. Mayday mayday Sayın Kova. Bakalım nedir ne değildir. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Diyor ki gardını iyi al Sayın Kova. Gardını iyi al. Küllerinden doğmaya doğru gidiyorsun. O yüzden gardını iyi al. Mayday mayday. Mayday mayday. Aynen. Gardını iyi al. Hiç kimseye güvenme. Tılsım beşlisi. Hiç kimseye güvenme. Güvenirsen 1 numaralı evindeki Plüton seni ne yapar biliyor musun? Parça pinç eder. Sen hazır küllerinden doğuyorken değer verdiğin ama sana değer vermeyen kişilere karşı mantıklı hareket etmek zorundasın. Matematiksel hareket etmek zorundasın. O yüzden gardını al diyor. O gardla beraber dümdüz tereyağından kıl çeker gibi çıtır 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 ilerlemen gerekiyor. Aksi takdirde game over der yani. O yüzden yarına dikkat Sayın Kova burcu. Gelelim Balık burcuna. 11 numaralı ev dış kaynaklar. Değerler evinde zaten Satürn var. Dış kaynaklardan 2 numaralı eve kare açı var. Bakalım bunu hani dışarı kimseye taviz vermek yok. Yani hiç kimseye taviz vermek yok. Valla sıvarsın. 1 numaralı kart Sayın Balık, 2 numaralı kart Sayın Balık ve 3 numaralı kart Sayın Balık. Diyor ki ayvayı yersin çünkü 2 numaralı ev dümenin evidir. Aha da burada bak dümen. Yarın o dümenlerle ilgili risk almak zorundasın. O kare açı boşu boşuna yok. Risk alacaksın. Matematiğini oturt. Matematik oturdu mu? Oturdu. Ondan sonra git risk al. Matematiği oturtmadan, matematiği oturtmadan risk almaya kalkarsan yani bu artık mantıklı bir risk olmaz. Aynen. Mantıklı bir risk olmaz. O matematik oturttu mu? Mantıklı mı? Mantıklı. Riski al. Hatta zaten matematik oturduğu için kendini aşman gerekebilir. Olmuyor. Olmuyor olayı yok. Matematiksel olarak tutuyorsa olmaması imkansız. Senin sadece kendini aşman gerekiyor. Bu kare açı yarın o yüzden var Sayın Balık. Kendini aş, sonra dümeni oraya kır. Ama o risk alınacak. Yapacak hiçbir şey yok Sayın Balık. Ama dediğim gibi matematik tuttuktan sonra. Achtung. Önce algoritmik hesabı yap. Bu mudur? Budur. Arkadaşlar ben Ozan Kurtbay. Daha sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Şimdilik herkese arrivederci. Eyvallah.